Şimdi bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak çektiğin içerikleri çok beğenmekteyim. Yardımcı oluyor. Teşekkür edelim Oğuzhan e, yayına katkılarından ötürü. Şimdi devam ediyorum. E, which one of these lines use string interpolation? Yine option one. Bunlar çok basit sorular yani. Niye bu kadar basit yani? Hiç okumama bile gerek yok. Yeşili gördüğümde basıyorum Pavlov'un köpeği gibi. Neyse tamam. Summary simple data diyor. E, Şimdi burada videoyu izleyeceğim. 2 dakikalık bir şey zaten. Şuradan yine çalma hızını We've learned lots about basic arttıralım. data in Swift in previous videos, so let's recap. First up, Swift lets us make constants using let and variables using var. Of the two, I recommend you prefer using let as much as possible, so Swift can help you avoid mistakes. Swift strings can be very short, including emoji, or up to whole novels of text and more. Plus, they include helpful functionality, such as count for how many letters they have, or uppercase to uppercase the entire string. To make a new string, put double quotes at the start, then your text, and then double quotes at the end. If you want multi-line string, use 3 at the start and 3 at the end, both on their own line. To store whole numbers, you want integers, or in Swift's world, an int. Plus, they have extra functionality such as is multiple of. If you want decimal numbers, you want double, short for double length floating point number. These things are really good at storing decimal numbers, but are not 100% accurate. Please don't use them for storing things like money, for example. Both int and double have a whole range of arithmetic operators, such as plus, minus, multiplication, and division, plus those compound assignments, plus equals, minus equals, and more. You can store a simple true or false using booleans, or bool. Plus it has things like toggle and a not operator to flip between true and false automatically. And finally, string interpolation let us make strings combined easily, or pull in different kinds of data like integers and doubles and more. Now, this is quite a lot for your first steps in Swift. I know that. It's okay. It's okay. Honestly, you're going to use these things so many times again and again as you learn until you'll know them like the back of your hand. You'll use these in every app you make, and you'll have to refer back. Şimdi kısaca bir tekrar etmek gerekecekse burada işte Swift'in stringlerinin uzunluğundan vesaire bahsetti. Yani bir emoji de olabilir ya da çok uzun yani bir kitap da yazabilirsiniz herhangi bir stringin içinde. Tamamen size kalmış. Onun dışında işte bir stringi oluşturmak için başta ve sonda bir ne denir? Double quotes yani tırnak işareti koymanız gerekiyor. Ee, Onun dışında integer'lar var. Integer'lar yani 19, 20, 21, 22 gibi tam sayılar. Bunun yanı sıra bir de double'lar var. Double'sa e, ondalıklı sayılar oluyor. Yani 10.5, 10.8 gibi birkaç ondalığa kadar ilerleyebiliyor yani. Virgülden sonra birkaç hane daha ilerleyebiliyor. Birkaç ondalık olmuyor da. E, Burada bir uyarı yaptı. Bu örneğin para işlerinde ya da çok ne denir? Accuracy'nin önemli olduğu işlerde double kullanmayın dedi. Çünkü çok accurate değil dedi. Çok e, accurate'ın Türkçesini unuttum. Onun dışında boolean'lar var. True ya da false statement'lar. İşte string interpolation, iki string'i birbirine eklerken interpolation yöntemini kullanmanın daha efektif olduğundan bahsetti. Aslında bu günün içeriklerini biraz e, özetledi. Şimdi bu checkpoint ne oluyor tam olarak? Muhtemelen yine burada bir özet yapıyor. Ama bir bakalım. This particular piece of code. If you'd like some hints, I'll show you some shortly. Before that, I want to say it's very important you try building this playground. It might seem very simple to you, but honestly, the course does start to get harder soon, and it's important you've really learned these fundamentals. So please go ahead. Creates a constant holding any temperature in Celsius. Ya bunu bir Xcode'da deneyelim. Buradan My Playground'a gireceğim. Burayı şimdi UI kit'i importlayalım. Şimdi variable diyorum. Celsius diyorum. Eşittir diyeceğim. Örneğin şu an işte 20 derece olsun. Convert the temperature to Fahrenheit by multiplying by 9, dividing by 5, then adding 32. Yani 9 bölü 5 ile çarpıp 32 eklememizi istiyor. Convert the temperature to Fahrenheit. Tamam. Şimdi direkt mesela
print desem şöyle Celsius diyorum. Celsius. Şöyle ters tırnak işareti, şimdi bunu şöyle yapıyorum. Buraya Celsius yazıyorum. Eee, degree and Fahrenheit. Burada şöyle bir işlem mi yapmam gerekiyor? Şimdi neydi? 20, daha doğrusu Celsius çarpı 9. Sonra bu çarpımdan bu çarpımı 5'e bölüyorum. Ardından bu 5'e bölünmüş haline de 32 mi ekleyeceğim? Bir saniye. Şuradan böyle artı 32 diyeceğim. Şunu bir çalıştıralım. Şuradan. Çalışması garip bir şekilde çok uzun sürüyor ya. Playground'un. Please go ahead and try building the playground now in Xcode. Second, Celsius is commonly stored as a decimal, so make it one. This might mean writing 25.0, for example, to really force it to be a decimal. Hmm. Hala bir e, çıktı vermedi. We use star multiplication and slash for division. Remember, times 9 divided by 8 on your keyboard, and you should get the degree symbol. So you can write 25 degrees F, for example, in your print call. That's all. Hmm. Şimdi mesela böyle degrees Celsius to Fahrenheit 68. Tamam, doğru bir şekilde çalıştı. Sadece şuraya bir de degrees yazmak gerekiyor. Ancak doğru bir şekilde çalıştı. Yani interpolation aslında işte şu. Bunu kullanmayı öğrenmiş olduk. Aynı zamanda burada eklediğimiz eğer bir sayıysa bu sayı üzerinde direkt işlemler yapabiliyoruz. Bu da gayet kullanışlı bir özellik. Şimdi Day 2'yu bitirmiş olduk. Ee, aslında bakalım 8 dakikalık değil. Ee, bir önceki videoyu da seyredin. Yani yaklaşık yarım saatlik bir süre içinde bitirmiş olduk. Şimdi Day 3'ye geçiyorum. How to store ordered data in arrays. Şimdi burada biraz listeleri vesaire göreceğiz. Bunlar aslında gayet önemli şeyler. 14 dakikalık bir video. Böyle biraz sesini It's kısacağım. extremely common to want to have many values in just one place. For example, the days of the week, a list of students in a class, the population for a town over the last 100 years, and countless other examples. In Swift, we do this with an array, which is its own type of data, like strings, integers, booleans, and doubles. But they're special. They can hold multiple other values inside it. It might hold one string, or two strings, 5 million strings, or perhaps even no strings at all. It could be an empty array. And it'll automatically adapt itself to hold enough space for the items you want to do. Let's look at some example arrays here. First up, we could say I want a new array called Beatles, storing John, Paul, George, and Ringo. Notice the square brackets start and end the array, with commas in between each item. We could say I want an array of numbers, storing 4, 8, 15, 16, 23, 42. Or an array of temperatures, 25.3, 28.2, and 26.4. Now, this code here creates three very different kinds of arrays. This first one is an array of strings, whole people's names. One below holds integers, just pure whole numbers. And the last one is an array of decimals, or doubles. Now, when it comes to reading values out of the array, we ask for them by the position they appear in the array. This is called their index. For example, we could say an array of A, B, C, and D. If you want item A or B or C or D, we provide the integer index, but this bit confuses beginners. We start counting at 0, not at 1. So if I want to read A from the array, I would ask for 0. B is 1, C is 2, and D is 3. And so we could read some values out of our arrays. We could say, give me Beetle 0, the first Beetle, that'll be John. Give me numbers 1, the second number. Or temperatures 2, give me the third temperature. And you want to make sure always that an index you asked for actually exists inside the array. Otherwise, your code will just crash. Bang, back to the home screen with a confused looking user at the end. Kısaca neyden bahsetti? Şuradan anlatayım.
Liste oluştururken öncelikle bir köşeli parantez açıyoruz ve işte bir stringlerle dolu bir listemiz olabilir. Hem string hem de integer'larla dolu bir listemiz olabilir. Double'larla dolu bir listemiz olabilir. Burada önemli olan şey stringlerde bir ne denir? Bir dataya erişmek için benim buradaki atıyorum şu Paul'u almak istiyorum buradan. Daha sonra şuradan başka bir listeden 16'yı almak istiyorum. Buradan da 26.4'ü almak istiyorum. İşte burada ne yapıyorum? Beatles diyorum. İndeksi sıfırdan başlıyor. 0, 1. Yani Beatles'ın biri. Numbers'ın 0, 1, 2, 3'ü. Temperature'sın da ikisi. Yani 0, 1, 2. Burada hangi atıyorum burada üçüncü mü diyorsunuz? O zaman eksi 1 yani e, bizim düşündüğümüz normal düşünme şeklinden eksi 1 çıkartıyorsunuz. O şekilde indeksleme yapıyoruz. I could say, my friend Adrian always wanted to be a singer. Let's put him in the array too. I'm going to append him to the array by saying Beatles.append Adrian. And I'll put Adrian on the end of the array, so it becomes John, Paul, George, Ringo, Adrian. And there's nothing wrong with you adding items more than once. I could say append Alan, append Adrian again, append Naval, append Vivian. It's down to you. It'll just keep on growing the array longer and longer and longer. However, Swift does watch for and care about the kind of data you add, and it'll make sure your array only holds one kind of data at any given time. Hmm. As a result, this kind of code is not allowed. Here's our temperatures array again. It's an array of decimals, an array of doubles. If I say to this, append Chris, Swift will complain loudly. You cannot put a string into. Az önce söylediğim şey tam olarak doğru değilmiş. Yani ben e, Python'dan hatırladığım kadarıyla hem bir string hem de bir integer'ı aynı array içerisinde depolayabiliyordum. Ancak burada Swift buna izin vermiyormuş. Yani hem bir double yani herhangi bir liste oluşturuyorsanız, herhangi bir array oluşturuyorsanız o array'in tek bir data tipi olması gerekiyor. Bu şekilde çalışmanız gerekiyor. Into an array of decimals, it Bundan won't work. bahsediyor. This is also true when it comes to reading values out of the array. Swift knows our Beatles array is an array of strings. So if I read one Beatle out of there, it's got to be a string. It has to be. It's an array of strings. One of them is a string. Our numbers array is an array of numbers, integers. If I read one value out of there, it'll be an integer. You'll always get an integer. And Swift will not let you mix these different types together. Come on. See, you're hungry. Never get treats, apparently. Oh, you're pushing me out the way, dogs. Cheeky dogs. Come on. Quick. They're waiting. Good dogs. And use plus to add them together. That's not possible. You can use plus with two strings, or plus with two integers, or plus with two doubles, but not a string and integer. Not possible. This kind of code, again, will not build. And this is called type safety. Just like how Swift won't let you mix integers and decimals, or strings and decimals, and similar, except now it's a deeper level. Yes, Beatles and numbers are both arrays, but they are specialized arrays. One is an array of strings, one is an array of integers, and they can't be mixed. You can see this more clearly in code when you want to start with an empty array and add items one by one. I could say var scores is an array of int, scores append 100, scores append 80, scores append 85, and then print scores 1. Now, I've covered the last 4 of these lines of code before. It's old stuff. But this first line here shows how we have a specialized array. It's not just any kind of array, it's an array that holds specifically integers. And we write this inside this less than and greater than symbol, commonly known as angle brackets, although some folks like me often call them Pulp Fiction brackets because of the famous John Travolta dancing scene in Pulp Fiction, but the angle brackets to most folks. We're saying this thing here must hold integers. And so Swift knows for sure, Beatles must hold strings. Scores must hold integers. If I read the first Beatle, it's going to be a string. If I read the first number, it's going to be the first score, it's going to be an integer. And it stops us adding integers to a string array or a string to an integer array and similar. And you'll also notice this open and closed parenthesis here. They exist because it's possible to customize the way you create the array. For example, you might say, give me an array of integers, but I want to have 1,000 example integers to start me off, each with a value of 0. And I'll change them later, but give me 1,000 zeros to start with. That kind of thing you put inside there to customize the way the integer array is created. You can, if you want to, make different. Yani bir array oluşturmak için şu sintaksı kullanmamız gerekiyor. Örneğin bu array'in integer tutmasını değil de string tutmasını isteseydik buraya string yazacaktık ya da double yazacaktık ya da boolean yazacaktık. Ve de örnek veriyorum işte siz e, bir ya da örnek vermeyeyim direkt işte bahsedeyim. Burada yani 1000 tane sıfır datası oluşturabiliyorsunuz ya da 1000 tane boş bir string datası oluşturabiliyorsunuz. Bunu yani bunu direkt buradan declaration kısmında halledebiliyorsunuz. Kinds of arrays by specializing in different ways. We could have said albums is a new array specialized to hold. What are you doing, you horror show? I love you too. You're a good dog. To hold strings.
So only strings go in there now. And when you type albums out and press append, you're going to see here Xcode telling me you append a string to this thing and nothing else. So I'll append, let's do folklore, let's do albums append fearless, and albums append red. 3 example albums. But we said this must contain strings. So we can't try and put integers, doubles, booleans, whatever you want to. They can't go in there. It's got to be strings. Now, arrays are so common in Swift, there's a special shorthand way to refer to them. Rather than writing array string here with the angle brackets, we can instead write a square bracket and string, like that. Imagine like a little box holding strings inside. It's a nice visual metaphor for what this thing looks like. Otherwise, it works the same. So, string like this, or like this, means exactly the same thing. One's just shorter because it is so common. Now remember, Swift's type safety means it must always know what type of data an array is storing. That's its job. That might mean being explicit. Yine kısaca bahsedeyim. Bu bir array oluştururken yine illaki array keyword'ünü kullanmak yerine köşeli parantezler içerisinde o array'de hangi data tipini store etmek istiyorsunuz, hangi data tipini kaydetmek istiyorsunuz bunu yazıp array'i deklare edebiliyorsunuz. Bundan bahsetti. Aynı zamanda işte bu Swift'in ne kadar type check mi demişti. Type check konusunda ne kadar önem verdiğinden bahsetti. Yani herhangi bir data oluşturuyorsanız o datanın hangi data tipine ait olduğunu illaki belirtmek gerekiyor. Bu da tabii biraz kullanıcı yani programlayıcıya biraz zor zamanlar yaşatabilecek olsa da programın daha verimli çalışması için e, iyi bir şey. Devam ediyorum. We are holding an array of strings, or using the longer version, an array of strings. But if you provide an initial value, Swift can figure it out for itself. I could have said albums is an array holding just folklore. So I'm assigning an array of 1 string to albums, and therefore albums must be an array of strings. Swift can just figure it out for itself. Now, before I'm done, I want to mention a few pieces of useful functionality that come with arrays. First, you can, if you want to, use count to read how many items in the array, just like you did with strings. I could say print albums.count, and there are, of course, 3 in there, so you get 3 printed out. Second, you can remove items from the array, either by calling remove at to remove 1 item based on its index in the array, or remove all to clear the array completely. And so, we could say var characters is an array of, let's do Lana, Pam, Ray, and Sterling here. And if I print out characters.count, put that on my clipboard actually, print characters.count, and then let's do characters.remove at 2. That's a 3rd item, remember. So 0 is Lana, 1 is Pam, 2 is Ray. So we're removing Ray from the array. I'll then print characters count again. And then I'll say finally characters.remove all. And print characters.count again. And it's going to print out 4, then 3, and then 0. So it's going down as we remove items. Third. Burada da count fonksiyonundan bahsetti. Count fonksiyonunu kullanmak için aslında işte kullanmak istediğimiz listenin ismini yazıp nokta koymamız yeterli. Ondan sonra count yazıyoruz. Bu da işte bize listenin ya da array'in işte içinde kaç tane eleman olduğunun bilgisini yazdırıyor. You can check whether one array contains a particular item already, particular string, particular number, particular whatever, by using contains, like this. Let Bond movies be an array of Casino Royale. Let's do Spectre, and then end with No Time to Die. And I'll do print Bond movies.contains that well-known Daniel Craig movie, Frozen. does the array of contain Frozen? Or the answer is false. It does not contain that. There's not much Anna and Elsa in MI5. Count'a ek olarak burada remove'dan da bahsetti, onu unuttum. Remove'u da kullanmak için remove yazıp parantez açıp hangi indeksteki elemanı remove etmek istiyoruz. Bunun indeksini girip o elemanı özel olarak o elemanı silebiliyoruz. Aynı zamanda remove all var. Yani bu da direkt listenin içini boşaltıyor. Tahmin ediyorum ki boşalmış olan liste yine data tipi olarak string olarak kalıyor örneğin bu durumda. Bir integer listesine yapsaydık aynı şeyi o zaman integer olarak kalacaktı ve sadece integer append edilebilecekti diye tahmin ediyorum. Onun dışında burada contains fonksiyonundan bahsediyor. Bir listede contains fonksiyonunun içinde verilen parametre var mı yok mu? Bunu check ediyor, bunu kontrol ediyor ve true ya da false dönüyor. Bir boolean statement dönüyor yani. MI6. Devam ediyorum şimdi. And fourth, if you want to, you can sort an array by using sorted.
I could say let cities equals an array of London, Tokyo, Rome, and let's do one more, Budapest, and then print cities dot sorted. And this thing returns a new array with its items sorted. So the Budapest first, then London, then Rome, then Tokyo. Now for an array of strings, it means alphabetical, A to Z, or A to Z. But for integers, it'll do it numerically. So 0 before 1, before 2, before 3, up to billions and high numbers. Finally, you can reverse arrays by calling reversed on it. It's particularly interesting in Swift, as you'll see. If I have an array of strings here, let's make this one called presidents, be equal to Bush, then Obama, then Trump, and then Biden. I say let reverse presidents be equal to presidents dot reversed. Swift is really sneaky here. If I print out reverse presidents, you won't see Biden, Trump, Obama, Bush. Let's print it out and you'll see. So you can see what it's got down here at the very bottom is it's got a new type called a reversed collection of arrays storing Bush, Obama, Trump, and Biden. So what's happened is it's kept the original array intact inside, but it remembers to itself this is reversed. So when you ask for items, go over every item and do something with them, for example, it will at that point do the reversing. It's an optimization. It doesn't literally rearrange all the items. That'd be very, very slow if you had a million strings, for example. It's much faster to say, yep, it's reversed, trust me, it's fine, and then go backwards over it later on. Bir Anyway, dakika, burayı anlamadım. so what's happened is it's kept the original array intact inside, but it remembers to itself this is reversed. So when you ask for items, go over every item and do something with them, for example, it will at that point do the reversing. It's an optimization. It doesn't literally rearrange all the items. That'd be very, very slow if you had a million strings, for example. It's much faster to say, yep, it's reversed, trust me, it's fine, and then go backwards over it later on. Anyway, Anladım. Yani biz burada örneğin bir listeyi reverse etmeye çalıştık. Yani Biden, Trump, Obama, Bush şeklinde bize yazdırmasını istedik. Ancak Swift burada direkt kullanıcıya reverse edilmiş halini yazdırmıyor. Çünkü e, yine e, adamın örnek verdiği şeyden örnek verecek olursam çok uzun bir array'imiz olsaydı bu kez bu array'in reverse edilmesi için bir beklememiz gerekecekti yani. Onun yerine işte Swift bize diyor ki tamam bu şey reverse edildi. Ben sana böyle hatırlatıyorum. Eee, Bu reverse edildi yani diyor. Ama bize reverse edilmiş halini direkt olarak yazdırmıyor diye anladım. Bu bir optimizasyon için yapılan bir şeymiş yani. arrays are extremely common in Swift, and you're going to have lots of opportunities to learn more about them as you progress. Even better, things like sorted, reversed, count, and more, lots of other of these pieces of functionality exist elsewhere. In strings, for example, you could use sorted to rearrange the characters in the string into a different order. And take a string like Swift, for example, it'd rearrange it so F came first, then ISTW. So it's a great way to learn something once and apply it in many places. All right, dogs, come on. You've been good dogs. You're very patient. Come on. You're good dogs. You are good dogs. Slightly noisy dogs, mind you. I'm trying to work. I'm trying to help people here. Bu videoyu da izledik. Şöyle kısaca bir bakacak olursak burada indekslemenin nasıl yapıldığından bahsettik. Append fonksiyonunu öğrendik. Eee, Bir array nasıl oluşturulur, bunun sintaksi nasıl olur bunu öğrendik. Aynı zamanda array oluşturmanın farklı yollarını da öğrendik. Burada data type'larının ne kadar önemli olduğunu, data type'ları belirlerken örnek veriyorum bir string array'ine bir integer append edemeyeceğimizi, ekleyemeyeceğimizi öğrendik. Onun dışında count fonksiyonunu, contains fonksiyonunu, sorted fonksiyonunu, reversed fonksiyonunu gördük. Ee, Böylece array'ler hakkında e, bir bilgi sahibi olduk Swift'teki. Ee, Bunu biliyoruz aslında. Bu aslında array'ler niye kullanılıyor? Çünkü işte dataları tutmak istiyoruz mesela bir yerde. Bunun için önemli olabilir. Which one of these lines creates array? Bu bir array create ediyor. Bir double type'ında bir array create ediyor. Zaten bir array'i constant olarak tanımlamak da saçma olur. Çünkü e, yani değişmeyecek bir array'i constant olarak tanımlayabiliriz ama array'leri genellikle değişecek şeyler olarak düşünüyorum ben. Yine option one. Bu testleri yapmayacağım artık yani. Hmm. Which one of these lines creates arrays? Şimdi burada integer demiş ve Doctor Who demiş. Bu kod hata verecektir. O yüzden ben ikinciyi seçeceğim. Evet. Aynen. İyi, bir tık zordu bu. Which of these lines creates arrays? Create arrays. Yine birincisi. Bunun şeyini unuttum.
Bu data tipinin adını unuttum. Başka bir adı vardı onun. Yine birincisi. Tamam. Şimdi ne var? How to store and find data in dictionaries. Ha, o az önce gördüğümüz şey dictionary'di. Süslü parantezle açılıp kapatılan. Ee, bakıyorum şöyle bir. Mi dictionaries değil miydi acaba? Neyse izleyelim. 10 dakikalık bir video. Yine. You've seen how arrays are a great choice for storing data in a particular order, such as days of the week or temperatures for an index. An array I told you with my variable name, this is information about an employee. So you could probably try and guess what those parts mean. You could say employee 0 is probably their name, employee 1 will be their job title, and employee 2 would be their location, where they live or where they work. But this has a couple of problems. First, we can't really be sure that employee 2 is their location. It could be the password. It's a very weak password, but it could be the password. Second, there's no guarantee that employee 2 is even there, particularly because we made employee a variable. And so this kind of code would cause problems. Employee remove at 1. Remove singer from the array. That would make Nashville move down, become item number 1. So it'd say job title is Nashville, which makes no sense. And even worse, employee 2 no longer exists. There are only 2 items. There is no third item anymore, so our code will crash, which is just bad. Swift has a solution for this called dictionaries. Arrays store the items at 0, 1, 2, 3, 4, a billion, whatever, their indices in the array, the positions in the array. Dictionaries don't do that. They let us decide how we store our data, how to look for it and where it is. For example, we could rewrite our previous code like this. Name is Taylor Swift, job is singer, location is Nashville. I recommend you split it up across multiple lines so you can see what's really happening here. Again, square bracket, start and end. Then name, colon, Taylor Swift, comma, job, colon, singer, comma, location, comma, Nashville. So it's clear to find what is each value. Now, it's much clearer. Name is Taylor Swift. Location is Nashville. Now, Swift calls all the text on the left, name, job, and location, the keys to the dictionary. And the values on the right, Taylor Swift, singer, and Nashville, they're the values of the dictionary. And when it comes to reading values out of the dictionary, you just use the same keys you made when creating it. For example, we could say I want to read employee 2 name, which would be Taylor Swift, or employee 2 job, or employee 2 location. If you try the playground, you're going to see all sorts of interesting warnings like this. These big warnings here in yellow. It's saying expression implicitly coerced from string question mark to any. Worse, if you run the code, you'll see it as an output what you expect. It's an output optional Taylor Swift, optional singer, and optional Nashville. It's down here. What gives? Well, think about this. If I'd said print employee 2 password, or employee 2 status, or employee 2 manager, this is all valid Swift code. Our keys are strings. I'm asking for different kinds of strings, and it's valid. This is good Swift. But we're trying to read keys in our dictionary that don't actually exist. Now, Swift could just crash here, right? Like it would do if you read the index from an array doesn't exist. But that'd make it very, very hard to work with. At least if you had an array of 10 items, you knew it was safe to read items 0 through 9. You could read the count and say, okay, I've got 10, 2, 0, 1, 2, 3, 4, up to 9. And so indices are more or less safe as long as you stay within the rules of how many there are. And so Swift provides an alternative here. When you access data inside a dictionary like this one, it'll tell us you might get a value back, but you also might get back nothing at all. And Swift calls these optional because the existence of data, is it there or not, is entirely optional. It might be there, it might not. And it'll even warn you as you write the code, albeit in this very obscure way. It's saying to you, really, this data might not actually be there. Are you sure you want to print it out? Bit risky. Now, optionals are a fairly complex issue that we're going to go into later in detail. For now, though, I want to show you a simpler approach. When dealing with a dictionary like name, job, and location, you can provide a default value to use if the key does not exist. And so I could say, read the name. If I can't, send back a default value of unknown, like that. And I'll do again, default is unknown, and default is unknown. And so with that... Şimdi burayı şöyle bir özetleyeyim. Ben şöyle anladım. Şimdi dictionary oluştururken, daha doğrusu dictionary'leri oluşturma sebebimizden bahsedeyim önce. Şimdi biz diyelim bir array oluşturduk. Yukarıdaki gibi Taylor Swift, Singer and Nashville. Şimdi burada adamın da bahsettiği gibi ben eğer bu array'de bir düzenleme yaparsam burada kodumun hata alma olasılığı çok daha fazla artıyor. Kodla oynayamıyor oluyorum yani. Array'i bu şekilde kullandığımda. Eğer benim belli bir data pattern'ım varsa yani önce isim sonra işte iş ondan sonra location ondan sonra konum gibi bir şeyi sırasıyla kaydediyorsam bu gibi noktalarda dictionary'leri kullanmak daha mantıklı diyor.
Bu da nasıl oluyor? Ben bir key atıyorum. Örneğin name anahtarını e, yani name adında bir anahtar atıyorum ve böyle bu şekilde kaydediyorum. Böylece employee to name dediğimde bana Taylor Swift'i dönüyor. Ancak şu default'ları yazmadan önce birer hata veriyordu. Yani şimdi Swift burada name key'inde bir data olup olmadığını bilmiyor henüz. Sanırım ondan dolayı bir hata yazdırıyordu. Yani hatta name diye bir key'in olup olmadığını bile bilmiyor. Çünkü buraya kadar yazdırmadı kodu. Ben bu şekilde anladım. O yüzden e, bir virgül koyup default'u unknown yapıyoruz. Yani eğer Swift buraya geldiğinde bu kodu çalıştırdığında e, bu employee to array'inde name key'ini görmezse default olarak bize unknown yazdıracak. E, Ama bu noktaya gelene kadar Swift bunu check etmiyor, yani bunu kontrol etmiyor. Dolayısıyla burada bu default şeyini eklememiz gerekiyor. With that in place, we will always get a string back. We'll either get back the name string or the text unknown. And so no will be optional Taylor Swift, but now the real just Taylor Swift by itself. Now, all the examples we've used so far have had strings for keys and strings for values, but you can use other kinds of data as much as you want to. For example, we could track whether students in a class have graduated from school using strings for names for the keys and booleans for the graduation status. We could say let has graduated equals a dictionary of. Let's do Eric has not graduated. Do Maeve, oops, here has, and then we'll do Otis has not. So it's now a string Boolean dictionary. Or we could track when Olympics took place along with the locations. We could say let Olympics be a dictionary of. 2012 was London. 2016 was Rio de Janeiro, like that. And then 2021, Tokyo. 2020 officially, but 2021 in practice. I'm not sure which one's more accurate. But it's now an integer string dictionary. Integers for keys, strings for values. And we can now read values out using integers. We could say things like print I want Olympics 2012 with a default value of unknown. Give me a string back again because the values are all strings. You can, if you want to, create an empty dictionary using whatever explicit types you want to store and then set keys one by one. So it could say something like var heights is a string int dictionary. And I'll say heights Yao Ming, he's 229, and then heights Shaquille O'Neal equals 216, and heights LeBron James is 206. Now notice how when we make this thing, we're saying string colon int. It's a dictionary, we're going to specify the key and the value type here. Şimdi yine küçük bir özet yapacağım. Şöyle azıcık geri geleyim. Şimdi burada dictionary oluştururken farklı tipleri farklı tiplerle eşleştirebiliyoruz. Yani burada bir string boolean yapabiliyoruz. Integer string yapabiliyoruz. Yani burada bütün data tiplerini bütün data tipleriyle eşleştirebiliyoruz. Dictionary oluştururken. Ve hatta e, burada biz önce bir dictionary tanımlayıp, dictionary sintaksiyle bir dictionary tanımlayıp ondan sonra kodda devam ederken dictionary'e bir şeyler ekleyebiliyoruz gibi anladım. Burada tanımlarken örneğin string ve integer bir dictionary'si oluşturacakken string iki nokta integer yazıp int keyword'ünü yazıp bu şekilde oluşturabiliyoruz. Devam Now notice ediyorum. how when we make this thing, we're saying string colon int. It's a dictionary, we're going to specify the key and the value type here. String for keys, int for values. Now because each dictionary item, each thing we store in a dictionary, must exist at a specific key. This exists at Yao Ming. It exists at LeBron James and similar. It exists at a particular key. Dictionaries don't allow duplicate keys to exist. Instead, if we set a value for a key that already exists, it will overwrite that with the new value and discard the old value. For example, if you were chatting with a friend about superheroes and supervillains, you might store them in a dictionary. You might say var arch enemies is a string dictionary, and we'll do arch enemies of Batman is the Joker, or arch enemies of Superman is Lex Luthor. Now, your friend ardently, passionately disagrees that the Joker is Batman's arch enemy. They much prefer the Penguin. You're going to say arch enemies Batman equals Penguin, and it'll overwrite the value belonging to the Batman key. Now, finally, just like arrays and other types of data we've seen so far, dictionaries come with some useful functionality built in. You're going to want to use in your own code. And it's just like array. You can use count, how many items do I have, and remove all. They both exist with dictionaries and working just like they do for array. Burada son olarak da şeyden bahsetti. Buradaki string'deki key'ler override edilebiliyor. Yani burada
mesela Batman'e The Joker, Joker'in en büyük düşmanı olarak tanımlamıştı. Ardından Batman'in en büyük düşmanı olarak Penguin'i tanımladı. Biz bu dictionary'nin son haline bakarsak Batman'i Penguin'le eşleşmiş olarak göreceğiz ve Superman'i Lex Luthor'la eşleşmiş olarak göreceğiz. Burada Joker'i görmeyeceğiz yani. Bu şekilde override yapılabiliyormuş dictionary'lerin içerisinde. Şimdi nelerden bahsettik? Kısaca şuradan bir ilerleyelim. Burada önce bir array oluşturduk. Ve e, bu array üzerinde çalışmanın Swift'te büyük ölçekli şeylerde e, hata hataya sebep olabileceğinden bahsettik. Ardından bu sorunu nasıl çözeriz diye düşününce dictionary çözümünü bulduk. Bu dictionary'leri oluştururken bir key atıyorduk her bir elemana ve bu şekilde daha düzenli bir yapı elde etmiş oluyorduk. Bu atadığımız key'leri kullanırken e, atıyorum bir özelliği print edeceğiz. Burada Swift henüz bilmiyordu. E, Yani biz burada name keyword'ünü kullandık, key'ini kullandık ama bu name key'i bu dictionary'nin içerisinde var mı yok mu bunu bilmiyor. Bu name key'inin bir karşılığı var mı yok mu bunu bilmiyor Swift. O yüzden burada sarı ünlemli hatalar veriyordu. Ve yazdırırken de eğer varsa hani bu kod doğru bir şekilde çalışacaksa bile biz buradaki default e, parametresini yazmadığımız için burada bize optional olarak yazdırıyordu. Ve biz bunu istemiyoruz tabii ki. Bu yüzden default parametresi kullanarak bu default değerinin unknown olduğunu belirtmemiz gerekiyor Swift'te. Yani Swift bu kod satırına gelip okuduğunda ay, name key'inde eğer bir e, name key'ine karşılık gelen bir data yoksa bize default olarak unknown yazdıracak. Bu sayede o sarı ünlemler de gitmiş oldu. Onun dışında dictionary'lerde hangi data tiplerini hangi data tipleriyle birleştirebileceğimizden bahsettik. Burada hem string yani burada bütün data tipleri bütün data tipleriyle eşleşebiliyor. Yani string boolean ya da işte integer string ya da string integer her türlü şey eşleşebiliyor. En sonda işte oluştururken sintaks olarak şunu kullanabileceğimizden bahsettik. Yani ben bir dictionary oluştururken e, hangi data tiplerini istiyorsam iki nokta kullanıp bunları yazıyorum. Ve aynı zamanda bu dictionary'lerdeki key'ler override edilebiliyor. Aynı key'e başka bir data atanarak bu data silinip yerine yeni bir data eklenebiliyor. Şimdi devam ediyorum. How to use sets for fast data lookup. Evet, şimdi testleri neyse çözelim. Hadi bakalım. Option 1. Option 1. Bir dakika. Bak yanlış yaptım. This is not valid Swift code diyor. Neden? Ha, şurada çünkü köşeli parantez kullanmamış. Tamam. Eee Dictionary yine birinci, ikinci, birinci, birinci. Evet, bir tane ufak bir hata yaptık. Yine bunu çözelim. This code is valid Swift. True or false? Bu kod eee, valid mi diyor? Bu kod valid değil bence. Çünkü dictionary olması için farklı bir sintaks gerekiyordu. Şu an bir integer string dictionary'si görüyoruz. Ee, Planet 2'de şimdi Venüs yazdırması lazım. Bu true bence. Evet. Eğer burada bir Venüs datası olmasaydı yani iki nokta boşluk olsaydı ya da bu 2 hiç olmasaydı default olarak Planet X yazdıracaktı bize. Ee, This code is valid. Swift, true or false? Hmm. Şimdi Swift olarak doğru mu? Bir hata verebilir diye düşünüyorum ben. Bakalım. False diyeceğim, evet.
Aynen. Burada key olarak string yazamadığını söylüyor. Bunun kodla hiçbir ilgisi bile yok. False bu. This code is valid mi? Ama Scotland'la ilgili hiçbir şey yok. Ha. Yani optional bir şey mi yazdırıyor burada? Şunu bir deneyeceğim hemen. Yani evet, bir hata vermedi gerçekten de. Nil diye bir şey yazdırdı. Anlamadım. Geçiyorum. Bu doğru. Taylor default anonymous. Ee, Şimdi bu bir dictionary değil. False diyeceğim buna. Evet. Ee, Austin Pride and Prejudice. Evet. Dickens default unknown. Bence bu true. Çünkü bir dictionary yapılmış burada. String to string. Ve burada da yine bir string input'u veriliyor. Bu string'i bulamayınca default olarak unknown yazdıracak. Bu bence doğru. Evet. Şimdi burada string to integer bir dictionary var. Ancak biz input olarak integer vermişiz. Yani burada string olsaydı sorun olmayabilirdi. Ama integer verdiğimiz için e, sorun olacaktır. Evet, doğru. E, Bu da doğru bence. Çünkü yine string to string ve burada bir string datası girmişiz. Bu datanın burada olup olmaması önemli değil. Evet, doğru. E, Abbreviations yani kısaltmalar olarak M'ye default olarak M denmiş. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü M zaten M'yi içeriyor yani. True diyeceğim. Ha, şurada iki nokta yok. Evet, gerçekten evet, küçük bir detay ama insan kaçırıyor ve önemli gerçekten de. Şimdi devam ediyorum. Hmm, Biraz daha dikkatli inceleyelim. Bu bence doğru. Evet. Scores. John. Bu hiç doğru gelmedi bana ama yani false diyeceğim. Evet. Aynen, yani burada John adlı bir variable'a erişmeye çalışıyor ama John adlı variable zaten bu satırda deklare ediliyor. O yüzden garip bir eee, yani yanlış olacağı belli. Şimdi buna devam edelim. How to use sets for fast data lookup. Şimdi şunu kapatıyorum. Hı. İzleyelim. İzledikten sonra burayı tekrardan gözden geçiririz. So far, you've met two ways of collecting data in Swift: arrays and dictionaries. Well, there's a third way of doing this, called sets. They work similarly to arrays, except they don't remember the order you add things, and they don't allow duplicates. Creating set is much like creating an array. Tell it what kind of things you want to store, then go ahead and add items. But there are two important differences, and they're best shown off with some code. First up, let's make a set of some actors. Let actors equals a set: Denzel Washington, Tom Cruise, Nicolas Cage, and Samuel L. Jackson. Notice how this actually creates an array inside the set. That's intentional, and it's a standard way of making sets from fixed data. Remember, the set will automatically remove any duplicate values, and it won't remember the exact order that was used in the array. You can see it yourself in an Xcode playground. Here's our actors set. If I print out actors here, it's going to print out Samuel L. Jackson, Nicolas Cage, Tom Cruise, and Denzel Washington. So actually the reverse order of what we put in. And yours could be completely different. Hmm. Now you might see them in the original order, but you might see it in this order or a wholly other order. It doesn't matter. The set does not care what order its items come in. The second difference is when adding items, you want to do it differently because you don't append items because there's no way to append it. There's no order to the set. Instead, we insert items.
So here I could have said something like var actors is a set of string actors dot insert Denzel Washington, and then actors dot insert Tom Cruise, and Daisy actors dot insert Nicolas Cage, and one last one, insert everyone's favorite angry chap with a gun, Samuel L. Jackson. So we're now saying insert, not append. That's intentional. Burada yine kısaca bahsedecek olursam, array yerine neden set kullanımı tercih ediliyor olabilir? Bundan bahsediyor. Setleri, yani burada zaten konunun adı fast data lookup. Yani array'lerden daha hızlı ve e, hızlı çalışan bir sistem diye anladım ben. Neden? Çünkü yani çünkü içindeki dataların sırasının bir önemi yok. Bir indeks numarasının bir önemi yok. Bu tarz şeyler olduğu için direkt rastgele bir şekilde kullanıcıya çıktı veriyor. E, Önemsemiyor, yani bazı indeksleri vesaire bu tarz şeyleri önemsemiyor. Bundan dolayı da fast data lookup konusu için e, Intentional. kullanılabilecek bir When you had özellik. an array of strings, we'd have had append, 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 but it doesn't make sense here because there's nothing to append to. We aren't putting to the end of the set, we're just putting it into the set. There is no order. It'll store them in the order it wants. Let's bring actors again and see what we get second time around. So now Denzel, Tom, Nicholas, Sam. So actually the original order is now currently in there. We just don't know. It's different every time. That's how it works. Now, you might think at this point, sets just sound like bad arrays, like simplified arrays. After all, if you can't have duplicates and you lose the order of your items, why not just use arrays? They have extra powers. Well, it turns out both of those restrictions actually get turned into an advantage. First, not storing duplicates is sometimes exactly what you want. There's a reason I went for actors here. You might be familiar with the Screen Actors Guild, which requires all actors must have a unique stage name. And if you have a name that someone else has chosen, pick a new name, basically. For example, Michael Keaton, who was in Spider-Man Homecoming, he was in Toy Story 3, Batman and more, that's not his real name. His real name is Michael Douglas. But there was already someone called Michael Douglas. He was in Falling Down, Romancing the Stone, was in Avengers 2 maybe. He was already in the Screen Actors Guild as Michael Douglas, and so Michael Keaton had to have this new name, Michael Keaton. It's not his real name. He had to have a unique name. No duplicates allowed. Bir de bu setteki diğer bir özellik de şuymuş, yani e, tekrarlayan datalara izin verilmiyor. Duplikate'lere izin verilmiyor yani. Bu bazı noktalarda işimize yarayabilir, bazı noktalarda istemeyebiliriz. Örneğin tekrar edilmesini istenmeyen dataların olduğu pek çok e, uygulama olabilir. Bu gibi konularda seti kullanmak çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Second, yes, we're losing the ordering of data, so we aren't storing the exact order we specify. But instead of that, sets store their data in a highly optimized order that makes it very, very fast to locate items. And the difference isn't like a small little rounding error, it's gigantic. If you had 1,000 movie names, for example, and use something like contains to say, hey, is the Dark Knight in there, for example, Swift with an array has to go through 0, are you Dark Knight? Nope. 1, you Dark Knight? Nope, 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 1,000 times, maybe it isn't there at all, before saying yes or no. In comparison, when you use contains on a set, it runs so fast you would struggle to measure it meaningfully. You're 0.00000 seconds, right? Even with a million items in the set, or even 10 million items in the set, it's extraordinarily fast. It runs instantly no matter how big it is. It's optimized specifically for fast lookup of items. Now, most of the time, you are going to find yourself using arrays. You just are. But sometimes, just sometimes, you're going to find a set is exactly the right choice to solve your current problem. And it'll make otherwise slow code run in no time at all. Bir array'e kıyasla seti kullanmak da, örneğin 10 milyon kişinin isminin olduğu bir datamız var. Ve bu isimlerin hepsi tabii ki unique olmak zorunda, çünkü tekrar etmemeleri lazım. Ve bu isimler arasında bir tane isme erişmek istiyorsunuz. Contain fonksiyonu kullanılarak bu dataya erişmek istersek çok hızlı bir şekilde, yani işlem süresi olarak çok hızlı bir süre içerisinde bu sonucu alabiliyoruz. O data orada var mı ya da yok mu? Bu gibi özelliklerle array'lerden çok daha hızlı olduğu için kullanımı tercih edilen bir data seti diye anladım. Now, I mentioned contains. Alongside that, you'll also find count, so you can read the number of items in a set, and also sorted. You can sort a set. Now remember, they don't have an order in a set, so when you sort a set, you'll get back a sorted array containing the set's items. Hmm. Evet, biz seti de sortladığımızda bir array elde ediyormuşuz diye anladım söylediğine göre. Sortlanmış, yani setin sortlanmış halini bir array'de elde ediyoruz. Bu yine biraz zaman alıyordur muhtemelen, ama muhtemelen yine array
içinde aynı şey yapmaktan daha hızlıdır diye düşünüyorum. Şimdi devam ediyorum. Bu set'in testini de çözelim. This will create a set with two items, true or false. True. Çünkü set içerisinde duplicate'lara izin verilmiyor. Bu yine two item'lı bir set oluşturacak. Doğru. Bu set oluşturmayacak. Bu direkt array oluşturacak. Earthquake strengths. Bunu setin içerisinde e, depolamak çok mantıklı değil. Ama doğru değil mi? Bir saniye. Setin içerisinde array of items eklememiz gerekiyormuş. Yani direkt evet, ben bu sintaksları bayağı karıştırıyorum. Continue diyelim. Şimdi bu da yanlış. Çünkü bu da bir array. Evet, kullanırken şöyle köşeli parantez, yani set deyip parantez açıp normal parantez, sonra köşeli parantez içerisinde data setini yazmamız gerekiyor. Ya da bir array yazmamız gerekiyor işte. Ee, Bu doğru. Bu da doğru. Aynen. Bu üç farklı şey oluşturacak. Bu yanlış. Bu iki farklı şey oluşturacak. Doğru. Ee, Bu yalnızca bir item oluşturacak. Bu da iki item oluşturacak. 1.71, 1.72, 1.73. Bu 3 item oluşturacak. Bu yanlış. Tamamdır. How to create and use enums. Enumerations. Bakalım. Bunu da izleyelim. An enum, short for enumeration, is a set of named values that we can create and use in our code. They have no special meaning to Swift, but they are more efficient and safer to work with, and so you're going to use them a lot in your code. I want to show you the problem they're trying to solve first. Let's say you want to write some code to let the user select a day of the week. You might start out like this. var selected equals Monday. Very nice. Later on in your code, you change it, like so. Selected is now Tuesday. And that might work great in simple programs, but look at this code here. Selected equals January. We've accidentally typed a month in here rather than a day. What would our code do? Could it handle that? Well, maybe you're lucky enough to have one of your colleagues spot the problem while they're reviewing your code, they're checking your code. But how about this kind of code? Selected equals Friday, space. And that little space at the end makes it a different string to Friday without the space. And so what would your code do? Would it handle that correctly? Now, using strings for storing this kind of thing takes, as you can see, some very careful programming, but it's also pretty inefficient. So we really have to store friday just to know which day of the week it is. This is where enums come in. We can define a whole new type with a particular set of values inside. They can have only these values here. Think of a Boolean. A Boolean can be true or it can be false. It can't be maybe or perhaps or probably or anywhere in between. It's not in the range of possible options. It's either true or it's false. And enums are the same. We get to say up front the range of values our enum could possibly have, so you can never make a mistake while using them. And so we could rewrite our weekday, Burada so you can evet, never make a kısaca mistake while bir using özet geçecek olursam, örnek veriyorum. Siz işte buradaki örnekteki gibi haftanın günleriyle çalışmak istiyorsunuz ve işte yazdınız. Bugün pazartesi, yarın salı, ondan sonraki gün bir şey oldu. Buraya January yazmışsınız. Unutmuşsunuz bunun ne olduğunu ya da kodun bir yerinde tekrar etmiş vesaire. Ve burada bir gün olmayan, yani çarşamba yazmamışsınız. Diyorum Ocak yazmışsınız işte buradaki gibi. Ya da işte yazarken bir typo yapmışsınız, bir hata yapmışsınız. Ee, Çarşamba yazmak yerine çarşamp yazmışsınız mesela. Bu gibi hataları tespit etmek için kolay bir şekilde biz bir enum oluşturuyoruz. Bu da nasıl bir şey? Şöyle ilerleyelim. Burada weekday'leri biz önceden tanımlıyoruz mesela. Monday, Tuesday vesaire vesaire. Ve weekday'leri bu şekilde multiple cases kullanıyoruz we yani. want to support. So I'll say the weekdays are going to be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. So the enum is called weekday, and it provides 5 cases to handle the 5 weekdays. And now, rather than using strings, we can use the enum. I want to try this in your playground. Here's my enum weekday. I'm going to say var day equals weekday dot Monday. And then day equals weekday dot Tuesday. Or day equals weekday dot Friday.
And with this change, you can no longer accidentally use Friday with a space at the end as a string. Or say weekday.January. It doesn't exist. You must always choose one of the values. Like Swift literally warning me, January, it's not a weekday, it doesn't work. And it'll even tell you when you press weekday dot, here are the ones you can choose from: Friday, Tuesday, Monday, Thursday, and Wednesday. Because it knows you're going to select one of those cases. Now, Swift does two things that make enums a little easier to use. First, when you have many cases inside your enum, like this here, you can, if you want to, just write case once, then use commas to separate each case. So I could have said case Monday, comma Tuesday, comma Wednesday, comma Thursday, comma Friday. There's a shorter way to write out all the possible cases for your enum. And second, remember, when you assign a value to a variable or constant like we're doing here, its data type becomes fixed. You can't set a variable to a string at first, then try and put an integer in it later on. It's not allowed. Well, for enums, this means you can skip the name after the first assignment. I said here, weekday.Monday, but then I can do day equals just .Tuesday, or day equals .Friday. And Swift knows .Tuesday must mean weekday.Tuesday because day was made to be a weekday. And Friday must mean weekday.Friday. Now, although it's not visible here, one major benefit of enums is that Swift stores them in a highly optimized way. When we say weekday.Monday, Swift will basically store that as 0 and Tuesday as 1, or similar. We don't know or care internally what it's doing. It's a highly optimized way, which is much more efficient than storing, in this case, monday. So enums are safer for us to work with. Anladım. Yani burada aslında enumlarla çalışırken şu aşağıdan anlatayım. Yani böyle depolamak istediğimiz şeyi, atıyorum bir string depolamak istiyoruz. Bu string'in her bir karakteri için farklı bir memory'de yer gerekirken ya da bu string'in tümü için memory'de bir yer gerekirken Swift enum oluşturduğumuzda çok daha nasıl denebilir? Örnek veriyorum, sadece şu weekday kısmını depoluyordur. Ardından bunlar 0, 1, 2, adamın da bahsettiği gibi 3 diye gidiyordur. Ve çok daha memory efficient bir kod yazabiliyoruzdur bu sayede. Aynı zamanda yine hata yapmanın önüne geçen bir sistem var burada. Yani e, burada yanlışlıkla typo yapamazsınız. Burada sadece bir seçeneğiniz var. Eğer siz Friday yazmak istiyorsanız direkt dot Friday koyup kolay ve hatasız bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Onun yerine onun dışında weekday e, variable'ın ismini her seferinde kullanmamıza da gerek yok. Yalnızca dot kullanarak, yani bir kere tanımladıktan sonra yalnızca dot kullanarak e, data tipini de datanın şeyini değiştirebiliyoruz. Değerini değiştirebiliyoruz. Aynen. Bunun da testini yapalım. Which of these are best stored as enums? Directions bence. Evet. Bunu da yine option 1 gibi düşünüyordum ama gerçi evet, doğru. Yani eee, şimdi gezdiğim şehirler değişebilir. Modifiye edilebilir. Ancak error tipleri fixtir. Ben tam tersini düşündüm, yani bugün olmayan bir error yarın olabilir gibi de düşündüm biraz. Bu soruyu hatalı buluyorum. Ee, Bu option 1 diye düşünüyorum. Aynen. Option 2. Which of these are best stored as enums? Months of the year. Tabii ki de. Days of the week. Tamamdır. Hop. Heh. Tamam. Şimdi biz day 3'yi de bitirdik. Ee, Şimdi daha fazla ilerlemeden önce aslında e, şu an için e, day 2 ve day 2 ve day 3'yi yapmış olmak yeterli gibi geldi bana. Ee, Şöyle düşünüyorum şu anda. Öncelikle şu 14 günlük kısmı bir bitirdikten sonra BTK Akademi'ye geçmek belki de daha iyi olacaktır. Yani direkt belki OOP'den başlamak vesaire iyi olabilir. Çünkü bu kursun gidişatını ben açıkçası beğendim. Eee, Yani videoyu izledikten sonra şurada kısaca eee makaleye de göz atarak kafamda daha iyi yer etmesini sağlayabiliyorum. Eee, Bu gün 5 için bu kadar olacak.
Neler yaptığımıza kısaca değinecek olursam, burada öncelikle e, 100 Days of Swift UI'ın e, Day 2 ve Day 3'sini bitirdik. Burada Booleans'ları gördük. String interpolation'ı gördük. String interpolation'ın concatenation'a göre daha verimli bir yöntem olduğunu gördük. Örnek veriyorum, integer'larla vesaire çalışırken bir string'e integer eklemek istediğimizde bunu çok daha kolaylaştırıyordu. Örneğin şu şekilde, buradaki örnekteki gibi. Ee, Onun dışında neleri gördük? Array'leri gördük. Dictionaries'leri gördük. Bunların birbirlerinden olan farkını gördük. Hangi konularda dictionaries'leri kullanmalıyız? Hangi konularda arrays'leri kullanmalıyız? Ya da hangi durumlarda sesleri kullanmalıyız? Bunları gördük. Aynı zamanda enum'ları gördük. Bunlar gayet değerli bilgiler. Muhtemelen ileriki günlerde fazlasıyla kullanacağımız şeyler. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün şunları yapamadık. Çünkü yani her gün yaklaşık 1 ya da 1,5 saat ayırmaya çalışıyorum. Gün içinde fazlalık vaktim olursa yine buna da bakmak istiyorum yani. Ee, Onu da ayrı bir video olarak yüklerim. Ama şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.